Baha Bey, Sanat Sütunu kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sanat camiası sizi sanatçıların gözlerinin koruyucusu olarak tanıyor. Sanatçılarla olan bu hasta-doktor ilişkiniz nasıl başladı? İlk hangi sanatçımızın gözlerini tedavi ettiniz? Toplam kaç sanatçının gözlerini tedavi ettiğinizi hatırlıyor musunuz? Aslında şöyle cep telefonumdaki fotoğraflarda ameliyat ettiğim sanatçılar diye bir bölüm ayırdım. Fakat tembel olduğum için bazen fotoğrafları oraya atıyorum. Bazen de unutuyorum. Mesela en son siz de bulundunuz zaten. Ahmet Yeşil'i ameliyat etmiştik. Mesela o fotoğrafları atmadığımı şimdi hatırladım. Yani sayısını hatırlamıyorum. Nasıl başladığını da işin doğrusu hatırlamıyorum ama zaten şeyle başlıyor bu. Yani benim sanatla ilgilenmemden sonra başlıyor. Çünkü onlar beni, ben onları tanıyorum. Çok sanatçı ameliyat ettim. Özellikle katarakt ameliyatı veya daha yaşı genç olanlarda lazer ameliyatları yaptım. Benim şöyle bakıyorum sanatçıları ameliyat etmek, kişisel CV'mde, geçmişimde önemli bir şey olarak görüyorum onu ben. Yani ben onu büyük bir zevkle yapıyorum. Hani bir hasta doktor ilişkisi şeklinde değil. Yani o usta ressamları falan ameliyat etmek bana çok iyi geliyor. Koleksiyonerliğin başka bir yönü sizin için aslında. Onu da belki biriktiririm. Doğru söylüyorsunuz. Yani eskiden biliyorsunuz hani doktora gidilince köyden yumurta falan getirilirdi, tavuk falan. Sanatçılar da bazen böyle küçük hediye resim veyahut da ameliyatların anısına resim falan yapıyorlar. Onlar da çok güzel anı olarak kalıyor. Yani ben onu koleksiyonun içinde bir parça olarak değil, artık kişisel bir şeyim olarak görüyorum. Yani geleceğe aktaracağım bir şey olarak görüyorum. Siz gündüzleri dokuçlar olarak mesai yapıyorsunuz. Akşamları, hafta sonları da sanat mesainiz başlıyor. Sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla. Bu sanatta adanmışlığınızın gerçekten takdire şayan olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Bu yaşam sizi çok mutlu ediyor sanırım, değil mi? Ya mutlu ediyor da çok yoruyor esasen. Ben bir keresinde İstanbul Art News vardı geçmişte, biliyorsunuz. Oraya bir röportaj verdim. O söylediğim bir lafı manşete taşıdılar onlar. Saat 5'ten sonra doktorlarla görüşmem dedim ben. Benim böyle kesin söylediğim şeyler vardır röportajlarda. O da bunlardan birisiydi. Saat 5'ten sonra doktorlarla görüşmem. Tamam, yani bunu anlamda söylüyorum. Yani hiç doktorlarla bir araya gelmiyor muyum? Geliyorum ama daha çok sanatçılarla beraberim. Yani sanat camiasının tam ortasında sanatçılarla beraber olmak bana çok büyük mutluluk veriyor ama yorucu da yani. Çünkü yani sanatçı mesela bugün diyelim ki hafta içi çok rahat dışarıya çıkabilecekken, siz doktorsunuz. Hafta içi o kadar dışarıya çıkamıyorsunuz. Ertesi gün ameliyatınız olabiliyor vesaire olabiliyor. O yüzden çok keyifli, yorucu ama bu istediğim bir şeydi zaten benim. Etrafımda hep bu tür insanların olması. Diyelim ki Ali Elmacı ile ben her gün en az yarım saat telefonda konuşurum. Hiç birbirimizi görmesek bile. Ekrem Yalçın daha çok seyahat ediyor ama İstanbul'da olduğunda muhakkak görüşürüz. Diğer bazı ressamlarla yemekler yeriz vesaire. Onlar çok hoş oluyor gerçekten. Dünyada çok önemli kitaplar var. Koleksiyoner sanatçı ilişkileri, galerici sanatçı ilişkileri. Bir gün bunları kitaplaştırırsınız. Valla neden olmasın aslında, ama ben hep tembel bir insanım. Bir şey hazırlarken çok zorlanıyorum. Sunum hazırlarken falan da kendi mesleğimle ilgili. Yani onu birisinin beni dürtüklemesi lazım veyahut da not almak lazım. Not almak da değil, artık yapabilirsiniz. Ses kaydı yapabilirsiniz. Bir editör de bunları rahatlıkla kitaplaştırabilir. Ben olabilir. Bir de bu yani sanatçılarla o birlikteliğime şu açıdan da bakıyorum. Ben diyorum ki ben İstanbul'a, hatırlamıyorum, 91 yılında falan geldim herhalde. Benim için çok geç bir gelişti bu. Çünkü mesela Sabahattin Kudret Aksal'ı falan tanıyordum tiyatroyla uğraştığım için üniversitede. Onların bağlantılarıyla o Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazarlar vesaireler, tam ufak tefek şeyler oldu ama fakat çok geç girmiş oldum. Yani bana göre geçti, yani geç bir girişti o sanat dünyasına veya edebiyat dünyasına. Şimdi benim sanatçılarla olan ilişkimden esasen benim çocuklarıma faydalandığını düşünüyorum ben. Yani düşünün ki böyle bir babanız var, sanatçılarla içli dışlı. Siz o sanatı görüyorsunuz. Yani siz bir yaşa geldiğiniz zaman, biz artık ortadan gittiğimiz zaman veya sanatçı olmadığı zaman onlar için de bir anı olacak. Sanatla ilk tanışmanız sanırım müzik ve tiyatroyla olmuş.
Plastik sanatlara olan ilginiz nasıl başladı? Bu enteresan bir hikaye. Çünkü ben hep bunu söylüyorum aslında insanlara. Her şey eğitimle mümkün olabiliyor aslında. Ben bunu işte plastik sanatlarda gördüm. Ben hakikaten çocukluğumdan beri bir şekilde, yani Tarsus'ta doğmuş büyümüş bir insan olarak nasıl oluyor diyebilirsiniz Çukurova'da. Ama tiyatroya, klasik müziğe vesaire müziğe bir şekilde ilgim vardı. Bunları da bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani yapabiliyorsunuz derken hani enstrüman çalmıyorsunuz ama tiyatroda oynayabiliyorsunuz. Veyahut da işte konserlere işte imkan dahilinde gidebiliyorsunuz. Fakat plastik sanatlara şöyle bakıyordum ben. Şimdi bana da mesela hiç anlamayan insanlar soruyorlar. Yani bu resimden ne anlıyorsun diyor. Ben çok tabii bir sinirleniyorum bir anda. Yani böyle bir sorun mu olur falan diyorum ama geçmişte ben bunu anlamayacağımı düşündüğüm için uzak duruyordum. Çünkü hep verdiğim bir örnek var. Arkeoloji müzelerine vesaireye gidersiniz. Birisi sizi gezdirmiyorsa şey olur o. Yani taşlara bakarsınız. Ama birisi sizi gezdiriyorsa, anlatıyorsa, biliyorsanız siz kendiniz önceden, o zaman bir roman kahramanını görmüş gibi olursunuz. Yani işte şu taş diyelim ki işte şeydeki Londra'daki işte Rosetta taşının önemi nedir? Siz ona şeyini o taşın önemini, içindeki dilleri bizi nerelere getirdiğini bilmezseniz taşa bakarsınız. Ben Amsterdam'a gidip geliyordum, işte bizim o zaman hastanenin orada bir şubesi gibi bir şey vardı. Van Gogh Müzesi'ne gittiğim zaman kulaklık taktım. En sevdiğim şey, aralarda da klasik müzik çalıyor zaten. Ve sergiyi geziyorum, o gece resimleri sergisini. Bayağı bildiğiniz güzel bir şekilde o tane tane iyi bir İngilizceyle size izah ediyorlar. Siz de anlıyorsunuz o zaman neyin neyle ilişkisi var falan. O zaman her şey gözünüzde daha bambaşka oluyor. Sonra ben hemen bunun üzerine o serginin kitabını almıştım. Sonra Van Gogh'a kafayı taktım. Van Gogh'tan sonra da Fikret Muhalla'ya kafayı taktım. İki deliye kafayı taktım yani. Yani bugün belki yaşasalar, yani bir restoranda yan masanıza otursa yani başınızı çevirebilirsiniz. O kadar arıza tipler. Sonradan işte bu okumalar arttı. Yani işte ilk empresyonistlere ilgi duydum. Ekspresyonistler sonra geldi. Sonra sanat tarihi eğitimi aldım işte İstanbul Modern'de. Ben kendim de kitaplarını okudum. Malzemeyi öğrenmek için Yusuf Taktak Atölyesi'ne gittim mesela. O zaman yani işte kağıt, boya vesaire filan şeyleri yapabiliyorsunuz. O bilgiler size geldiği zaman artık bir eğitiminiz oluşmuş oluyor. Bir de şuna karar verdim. Son 10 yıldır ben kongrelere gittiğim zaman çok işkoliktim ben eskiden. Kendim de çok fazla konuşma yapıyordum. Yani çok fazla, yani bir kongre için 10 tane konuşmam var diyelim kongre içinde. Onun biraz sayısını azalttım. Bir de kendi konuşmam yokken dışarıya çıkıp müzelere gitmeye başladım. O müzeler de eğitimin bir parçası aslında. Mesela Chicago Institute of Art'ta ben sizi gezdirebilirim. Bir resim kaldırılsa yerini bilirim. Sorarım yani gittiğim zaman bu resim nereye gitti? Yani Rene Magritte'in resmini almışlar, başka yere koymuşlar. Veyahut da işte başka bir ressamın resmi toptan şeye gitmiş, depoya kaldırılmış filan. Yerlerini filan biliyorum yani böyle. O da bir eğitimin parçası. Gözünüzü aslında eğitiyorsunuz. Dolayısıyla benim plastik sanatlar böyle korkarken, uzak dururken bir anda beni içine çekiverdi ve ben ondan sonra bu aktı gitti. İyi ki de içine çekmiş sizi sanat dünyası. Çünkü şu anda Türk sanat dünyasının çok önemli isimlerinden birisiniz. Çok teşekkürler. İlk Aslında şöyle, Selahattin Kara resmi almıştım bir tane. Fikret Muhalla şöyle beni resim toplamaya iten, tetikleyen resim oldu. Selahattin Kara'nın resmini de şöyle almıştım. TÜYAP fuarında görmüştüm, bir karlı bir Taksim manzarası. Aldım ve o zaman böyle evliydim ve insanlar harcama yaparken eşine de sorması lazım. Yani şimdikiler yapmıyorsa bence yapsınlar yani. Eşler birbirine sormaları lazım tabii, izin almaları lazım. Bir süre
Hastanede astım resmi. Sonradan eşime söyledim, dedim ki ben resim aldım. Aa, öyle mi, getir eve falan dedi. O ilk resim oydu aslında, Selahattin Kara'nın resmi. Fikret Mualla şöyle oldu. Bir gün bir müzayedede girdim ben ve kitabı bitmiş, hiçbir şey yok elimizde, bir bilgi yok. Fikret Mualla'nın bir resmi çıktı ve resme de kimse bayrak kaldırmadı. Ben o zaman bayrak kaldırdım küçük kızımla beraber. Resmi aldık. O resimden sonra işte Bedir Rahmiler vesaireler falan geldi. Yani o bir şekilde tetikledi diyebilirim. O yüzden Fikret Mualla resmini sonra Sevgi Divitçioğlu'ndan da o resmin ne olduğunu da öğrendim ben. Biliyorsunuz Sencer Hoca rahmetli oldu. Sencer Divitçioğlu, iktisat profesörü. O ve eşi Sevgi Hanım sanatçılarla çok içli dıştılar. Yani Paris'te yaşarken evlerine her gün Fikret Mualla falan geliyor, yani o şekilde. Çok ilginç anılar, neler dinledim yani. Aslında belki onları da bir yere yazmak, şey yapmak lazım, aktarmak lazım aslında. Fikret Mualla'nın o aldığım resmi de kötü bir portre aslında. Yani baktığınız zaman öyle bakabilirsiniz. Ama çocuk aldırmanın yasak olduğu dönemde bir Türk Paris'e sevgilisini yolluyor. Hamile kalmış çünkü. İki tarafta da aslında yasak herhalde çocuk aldırma, ama Paris'te bir tane Türk doktor buluyorlar. Yani gizli saklı bir şekilde o çocuğu alacak. Adam da oradan şey yapıyor, Fikret Mualla'ya emanet ediyor. Fikret Mualla kadına çok aşık oluyor. Sevgi Hanım hatta diyor ki bunun resmini yap diyor. Ve o görürsünüz müzayedelerde çıkar, dörtlü falan bir kafa şeyidir. İçeride var o resim. Onlarca resmini yapıyor o kadının aslında. Tabii Fikret Mualla yani böyle insan emanet edilecek bir insan değil. Kadın bayılıyor filan, şey oluyor, bir sürü başına işler geliyor. Sevgi Hanım'dan bu hikayeyi de dinleyince benim için daha şey olmuş oldu artık, o resmin değeri artmış oldu. Evet. Arkasındaki hikayeyi seviyorum ben. Güzelmiş. Ve hiç duymadığım bir hikayeydi tabii ki. Evet. Sonra diğer eserler geldi. Şimdi toplam kaç eser var? Yani 400'ün üzerindedir herhalde, kağıt işler dahil. Ben kağıt işleri çok seviyorum. Baskı da seviyorum. Yani koleksiyonun bir bölümü de baskıdan oluşuyor. Aslında ona çok devam etmedim. Devam etmek lazım. Süleyman Hoca'da mesela çok güzel baskılar var müzesinde, biliyorsunuz. Yani onlar filan çok güzel hakikaten. Baskı veyahut da kağıt alınmasını da hep teşvik ediyorum, yani alınması gerektiğini söylüyorum. Yani total 400 civarında diyebilirim. Baskı ne yazık ki ve tabii ki gravür, Türk sanat camiasının zayıf halkası. Hala yurt dışında biliyorsunuz çok özel baskı eser koleksiyonu yapanlar var, kağıt koleksiyonu yapanlar var. Bizde bir o oturmadı nedense. İnsanlar böyle koleksiyon yapıyorum diyorlar da ona koleksiyon denmiyor. Bazı insanlar bir refah düzeyine ulaşınca işte resim almaya başlıyorlar, ama kendilerine müzayede evlerinin veyahut da işte diyelim ki belli galericiler var, biliyorsunuz resim piyasasında. Onların dayattığı şeyleri alıyorlar. Yani diyelim ki bir Mustafa Ata resmi almış o kişi. Onu müzayedeye koyuyor, başka bir Mustafa Ata resmi alıyor. Neyi niye yaptığı belli değil. Sadece 4-5 sanatçı arasında dönüyorlar, şey yapıyorlar. Onlar için de tuval resmi dışındaki resimlerde tukaka oluyor. Ona değer vermiyorlar aslında. Bu ilginç bir şey yani, kağıdın zaten şey olduğunu biliyoruz biz. Tuvalden bile daha dayanıklı bir materyal olduğunu biliyoruz. Neden öyle bir muamele görüyor? Hatta kağıt işleri bazen alıyorlar, tuvale marifle ediyorlar ki kıymeti artsın diye. Evet, o çok var. Saçma sapan bir şey. Yani ben böyle bir şey yapacak olsam, yaşıyorsa sanatçısından izin almak isterim mesela. Yani adam kağıda yapmış, yani bir şey biliyor ki o kağıda yapmış. Sen onu tuvale şey yapıp değerini arttırmak bana saçma geliyor. Sizin koleksiyonunuzun teması da aslında önemli Türk sanatı açısından. Cesur bir koleksiyon olarak tanımlamak lazım değil mi? Konu açısından. Konu açısından evet, ben arızalı resimleri seviyorum. Mehmet Ergüven'in bana hep bahsettiği bir yurt dışında bir sergi, ismi Bad Paintings, Good Art. Kötü resimler hakikaten. Bendeki resimlerin bazıları, mesela Neviz'in resimlerinde
İşte parkta düşmüş, yalnız başına şey yapan, yere düşmüş, yatan adam şeyi vardır. Ne bileyim, kolları iş kazasında kesilmiş işçi resmi vardır. Neşe Erdok'un yüksek fırın işçisi resmi vardır. Yani bunlar aslında başka bir evde asan olacağını zannetmiyorum. Çünkü insanlar manzaraya, daha güzel şeylere, renklere bakmak istiyorlar. Benim resimlerim hakikaten yani benim aldığım veya ilgimi çeken şeyler daha Sosyal içerik. evet, sosyal içerikli. Yani insanı rahatsız eden resimler çoğunlukla. Onları seviyorum. Figüratif, özellikle ekspresif, yani figüratif resme zaten eskiden beri ilgi duyuyorum. Yani bu söylediğim süreçler geçerken orada takıldım kaldım. O ekspresyonist dönemde o işte Kirchner vesaire filan o şey Alman ekspresyonizm halen çok beğendiğim bir dönemdir benim. Üstüne bu kadar akımlar geldi geçti vesaire ama halen beğendiğim bir şeydir. Benim koleksiyonumda da yani bu tür resimler fazla, evet. Yani bu da çok önemli. Sanatçıların kendini farklı şekilde ifade ettiği, daha zor satabileceği eserleri birinin koleksiyonu yapması yine çok kıymetli Türk Evet, sanatı bakın için. şimdi güncel bir şey, Deniz Üster'in sergisi var biliyorsunuz Art Sümer'de. Mesela ben oraya girdim, sergi beni çok etkiledi. Zaten daha önceden de eserlerini bildiğim bir sanatçıydı. Zannediyorum Mardin Bienalinde falan da görmüştüm. Orada bir tane şey ilgimi çekti. Bir tane işte bir hayvan var, bir heykel diyelim. Ve şeyin balinanın atası. Ama küçük, yani birebir boyutuyla yapılmış. Hakikaten yani alıp da onu kimse yani bir çirkin bir hayvan, böyle tilkiye şeye benziyor, o tür şeylere benziyor, sırtlanlara falan benziyor. Ama balina oradan türemiş. Ben oraya gider girmez bütün sergiyi dolaştım. Hepsi çok güzel eserler. Ama bu özellikle dikkatimi çekti. Ve geçen de Aslı Sümer'le konuşurken dedim ki o dedim ne oldu, o heykel satıldı mı? Satılmadı dedi. Bu bana hiç şey gelmiyor, yani sürpriz gelmiyor aslında. Normal yani satılmaması. Ama benim de ilgimi çekiyor. Ben baştan beri kafayı bir şekilde takmıştım. Sonunda o işi aldım ben. Onu ben de çok beğenmiştim, biliyor musunuz sergide? Şu yuvarlak kaydı üzerinde olan heykelimi aldınız. Yuvarlak değil, böyle bir kaide vardı ama büyük. Üstünde işte Yerde olan heykel. yerde evet. İçeriye girince İç odada. iç odada, evet. Ha, çok beğenmiştim ben onu. Çok enteresan bir şey. Yani Üstünde de bazı figürler var, sırt evet, var kısmında. Yani satılmamasına şaşmamak lazım onun. Hakikaten yani kim onu alır da bakar falan diye düşünebilirsiniz ama işte beni çekiyor. Ne güzel. Yine bir röportajınızda doğduğunuz, büyüdüğünüz şehir olan Tarsus'ta bir sergi ya da müzeyi açmayı düşündüğünüzü söylemişsiniz. Hala bu fikriniz devam ediyor mu? Aslında devam ediyor. Şöyle, biz Ayşegül Sönmez'le bir proje yapmıştık. İskenderun ve Tarsus'ta sergi açacaktık. Önemli de bir holding bize destek olacaktı. Sadece benim elimdeki resimler değil, bir başka arkadaşımın da koleksiyonunda olan resimleri sergileyecektik. Sonra o proje olmadı. Sonra biliyorsunuz zaten deprem oldu vesaire. Üzücü şeyler oldu. Yani o projeyi gerçekleştiremedik ama benim bildiğim kadarıyla Ekrem Kahraman'ın böyle bir projesi var. Ve onlar bayağı iyi gidiyorlar. Biennale'de yaptılar. Ekrem abi de, ben onu da işini de ameliyat etmiştim. Buradan da sevgilerimi yolluyorum kendisine. Yani o çok güzel işler yapıyor. Ben o projeye dahil olmadım. Çünkü ayrı bir projem olduğu için Ekrem abiye de söyledim, izin alarak ben o projeye dahil olmadım. Çünkü hep aklımda Tarsus'taki o taş evlerden bir veya ikisini bir şekilde alıp içini iyi bir mimara yaptırtıp kalıcı bir müze fikri hep bende var. Ama yani bunlar hep düşünceler. Ne kadar gerçekleştirebiliriz? İnsan yani düşünüyorsunuz bir şey ama tembellik ediyorsunuz, devam etmiyorsunuz. Ama hiç yani o müze olmasa bile Tarsus'ta
gittiniz mi bilmiyorum. O eski çırçır prese fabrikalarını şey yaptılar, renove ettiler İstemeyen Talay döneminde. Boğaziçi Üniversitesi Gözlü Kule Öyüğü çalışmalarını oradan sürdürüyor. İçeride devasa salonlar var böyle. Ben projenin başındaki hocayla da konuştum. Orada bir sergi yapacaktık. Halen o sergi isteği var içimde. Ama işte biraz destek gerekiyor, biraz bir şey. Ben bir de yani memleketimin tanınmasına çok önem veriyorum. Yani o bölgenin yemeği, o bölgenin insanı, bir de yani biz burada bir resim koleksiyonu yapıyorsak veya biriktiriyorsak her neyse ismi, ondan o bölge halkının da faydalanması lazım. Çünkü o çocuklar yani lise, ortaokul dönemindeki çocuklar o gözlerinin ilk eğitimlerini belki kendi şehirlerindeki bir müzeden alabilirler. Yani artık belediyelerin zaten Adana'nın da, Mersin'in de, Antalya'nın var mesela bir iki tane müzesi hakikaten. Çok da güzel işliyor bildiğim kadarıyla. Küratörlerle vesaire sergiler açıyorlar. Adana, Mersin vesaire birçok ilimizde aslında bu işler daha başlamadı gibi görünüyor. Yani Ekrem Kahraman'ın girişimleri biraz etkili olacak gibi görünüyor. Çok yani Ekrem abi yani tuttuğu işi şey yapan bir insan, yani sabırla tek tek yani eski bakanları, eski milletvekillerini, Tarsus'tan çıkmış hocaları vesaireleri, işte eski bürokratları aradı. Büyük bir destek sağladı. Güzel gidiyor. Herhalde de bir tane gene benim fikirlerim arasındaydı o. Ekrem Yalçın Dağ'la hep konuştuğumuz bir şeydi. Yani bir Bienal falan oralarda yapalım falan şeklinde Yaptılar. böyle. Yaptılar mesela yani onu. Ben de gezmedim ama yani girişimdir. Sanat adına her şey güzel. Yani önemli olan Sanatın bilinirliğini arttıran her şey çok önemli buluyorum ben. Yani bizim onu yeni gelen kuşağa vermemiz lazım. Mesela bu konudaki en insanlardan birisi, bu işi neredeyse bir ilahbedel yapan Oktay Duran mesela, Arton Galeri. Hakikaten sanatın bilinirliğini arttırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani kendi galerisi aracılığıyla da yapıyor, başka şeyler aracılığıyla da yapıyor. O yüzden önemli, yani yapılan her şey önemli. bundan 5-6 yıl önce verdiğiniz yine bir röportajda genç sanatçılardan ve galerilerden eser almadığınızı belirtmişsiniz. Ama sanırım bu durum değişti. Çok değişti. Yani ne derler? Büyük lokmaya büyük laf konuşma mı derler? Evet. Onun gibi bir şey, evet. Fikrinizi değiştiren ne oldu? Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yeni koleksiyona başlayanlar, mesela kızımın arkadaşları veya bana göre daha genç jenerasyon, onlara benim tavsiyem hep şey oluyor. Kendi kuşağınızla ilgilenin. Kendi kuşağınızla beraber o işi büyütün ve de şeyini görün, yani 20 sene sonra ne olacağını görün. Yani genç sanatçılarla şey. Ama ben geç başladığım için daha yani established diyebileceğimiz, daha oturmuş, usta sanatçıları tercih ettim başlangıçta. İşte mesela çok eleştiriyorlar ama şiirini beğendiğim Bedir Rahmi diyelim. Yani onun iki tane mesela eserini aldım. Her gün karşısında oturmaktan keyif duyuyordum ben o zaman. Gençlerle şöyle yani şey gibi geliyordu bana. Yani ben hani onların nereye geleceğini göremem herhalde yani, veyahut da biliyorsun son zamanlarda zaten sanat piyasasında bu şeyler çok karışıklık oldu. Bütçeler vesaireler, işlerin fiyatları vesairesi. Genç bir sanatçıdan iş alıyorsunuz. Neredeyse hemen hemen aynı fiyat. Çünkü kimse değerini düşürmek istemiyor bir şekilde. Haklılar da. Yani ben onu yargılayamam zaten. Ama bakıyorsunuz usta tam artık 70'li yaşlara gelmiş, neredeyse bütün ülkenin tanıdığı sanatçılar vesaire, o da aynı şey oluyordu. Ben o lafı o yüzden söyledim. Galerilerinde o yıllarda şey diye düşünüyordum. Sonra galerilerin ne kadar önemli olduğunu anladım. Yani galeriye niye ben para veriyorum ki? İşte %50'sini galeri alıyor vesaire. Şimdi ben galerisiz kalan sanatçılara aman ne olur bir galeri bul diyorum hemen. Çünkü galeri olmadan olmuyor bu işler. Dolayısıyla o lafların hepsini yedim ben. Yani hem genç sanatçılardan iş alıyorum, resim alıyorum, heykel alıyorum. Hem de galerilerden de
alışveriş yapıyorum. Yalnız son bir senedir pek bir şey alamıyorum. Ekonomi çok kötü, onu söyleyeyim. Siz eserlerini aldığınız sanatçılarla sıkı dost oluyorsunuz. Nevris Tanyeli, Ali Elmacı ilk aklıma gelenler. Sanatçı koleksiyoner ilişkisi konusunda neler söyleyebilirsiniz? Bu ilişkiler sizin eser tercihlerinizi nasıl etkiliyor? Sanatçıyı kesinlikle tanımak istiyorum. Yani bir şeyi beğenebilirsiniz ama bir saatten sonra artık beğendiğiniz duvara asmak için bir şey alamıyorsunuz siz. Yani sizin koleksiyonunuza uyması lazım. Veyahut da bir politik görüşünüz vesaireniz varsa, o sanatçının da varsa onunla uyumlu olması lazım. Yani sanatçının şey anlamda söylüyorum, CV'si de önem kazanıyor aslında. Kimdir, ne yapmış, ne etmiş. Yani bir tane bir iş çok güzel olabilir ama diğerleri ne durumda, ne düşünüyor, neden yapıyor? Yaptığı işi açıklayabiliyor mu, izah edebiliyor mu? Yani bu tür şeyler bende önemli oldu. O yüzden sanatçıyı tanıyabilirsem tabii ki tanımayı seviyorum. Hatta yurt dışından da çok yakın dostum var. Stephen Chambers mesela, Royal Akademi üyesidir. Çok yakın dostum benim. Pera Müzesi'nde retrospektif bir solo sergi açmıştı. O zaman tanıştık. Ben ondan etkilendim. O benim Cihangir'deki daha küçük bir evim vardı o zaman. Oraya geldi. O duvarlarda salon sergisi gibi üst üste asılı resimleri gördü. O da çok heyecanlandı. Yani şimdi ben Londra'ya gittiğim zaman mesela Stephen'la muhakkak oturur bir yemek yeriz. Bir keresinde onun için özel davet verdim evde. Sponsorlar buldum. Davet ettik ve onun bazı eserlerini bizim evde sergiledik. Söylediğiniz gibi yani mesela Ali Elmacı, Nevris Tanyeli vesaire gibi yani böyle sanatçılar çok yakın dostum oldular. Aslında bunların da dışında var ama bazılarıyla çok samimi oluyorsunuz. O sanatçının yani durduğu yer benim için son derece önemli. Yaptığı resimlerle karakteri arasındaki ilişki, özellikle politik duruş, hele bugünün Türkiye'sinde ben çok özel bir önem atfediyorum ona. Hiç tanımadığınız bir sanatçıdan eser alır mısınız? Alabilirim ama bilmem lazım yani arkasını, background'u bilmem lazım. İlla ki sorarım diyorsunuz. Sorarım yani dediğim gibi sırf beğendiğiniz için alamıyorsunuz. Onu bilmeniz lazım. Mesela yurt dışında bir sürü yere gidiyorsunuz, bir sürü galeri geziyorsunuz. Ben bu eseri mutlaka almalıyım dediğiniz bir eser oldu mu? Yani sanatçısını tanımıyorsunuz. Oldu, sanatçıyı tanımıyor. Mesela ben Royal Akademi'nin yaz sergileri vardır. Evet. Paris'in salon sergileri gibidir. Ben elimden geldiğince ona yetişip gitmeye çalışıyorum. Üst üste asılı bir sürü resim, printler, kağıt işler vesaire, odalar dolusu. Onların çoğunu tanımıyorsunuz ama bir search ediyorsunuz yani bir bakıyorsunuz. Orada zaten Royal Akademi'de onların kitapları oluyor vesairesi oluyor. Bu sanatçı kimdir nedir? Yine background'una bakıyorsunuz ama birebir tanışma şansınız olmayabilir. Aslında biraz emek verirse o da olur. Yani yurt dışında da insanları tanıyabilirsiniz. Yani birebir tanımak gerekmiyor. Çok isteyip de alamadığınız bir eser oldu mu? Çok fazla. Ben çok geç girdim bu işe. Geç girdiğim için de bazı şeyleri daha alınabilir pozisyonda olan şeyleri kaçırdım aslında. Mesela benim koleksiyonda Burhan Doğançay yok. Giderek de artıyor fiyatları inanılmaz bir şekilde. Aslında da çok güzel bir şey. Yani o görmek de çok güzel bir şey. Onun fiyatlarının arttığını, bir resimlerin o şekilde de değer kazandığını, zaten değerli resimler. Çok fazla şey var diyebilirim. Yani almak isteyip daha koleksiyona dahil edemediğim. Mesela Azade Köker'i çok beğenirim. Hiç benim koleksiyonda yok. Hatta Azade Hanım'la geçen de konuştuk, yazıştık yani böyle. Bu konuyu bende niye yok yani bir şekilde almamışsınız. Leopold Müzesi'nin bildiğim kadarıyla yani koleksiyonun sahibi Doktor Leopold bir göz doktoru. Bakın iki tane isimden bahsedeceğim. Bunlar vakti zamanında yani bir eser almanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Bu Leopold en büyük Egon Schiele koleksiyonuna sahip dünyada. Klimtler falan da var ama en büyük Egon Schiele koleksiyonu onda. Ve gün geliyor Avusturya hükümeti işte değer biçiyorlar. O değerin 1/3 fiyatına Avusturya hükümeti alıyor. Leopold Müzesi'ni açıyor. Doktor Leopold'u da
yönetim kurulu başkanı yapıyorlar. Yani müzesinin içinde vakit geçirmesine imkan veriyorlar aslında. Çok güzel. Muhteşem bir şey. Yani düşünün, şimdi Egon Schiele'yi dünya bilmezden önce alan bir insandan bahsediyoruz. Kröller-Müller Müzesi Hollanda'da, Amsterdam'a yani 1 saat falan uzaklıkta bir yer. Gitmek de zor. Ama ben gittim, yani birkaç kere gittim. O da şimdi kadının adını unuttum. Soyadı Kröller-Müller. Adını unuttum ama çok varlıklı bir ailenin kızı. Ve şirketin genel müdürüyle evleniyor. Şirketin genel müdürü de sonra şirketin sahibi oluyor tabii. Bu kadın sanat tarihi dersleri falan alıyor. Ve arkasından en önemli Van Gogh koleksiyoneri oluyor. Şimdi dünyada baktığınız zaman Van Gogh nerede var? Bütün müzelerde var 3 aşağı 5 yukarı. Onlar işte Van Gogh'un bir şekilde takas yapıp değiştirdiği resimler falan çoğu. Ama Kröller-Müller Müzesi ile Van Gogh Müzesi'nde neredeyse eşit ağırlıkta. Yani mesela o Potato Eaters, patates yiyenler tablosunun bir benzeri de Kröller-Müller Müzesi'nde, daha iyisi hatta yani. Şimdi mesela Van Gogh öldükten sonra niye bu kadar meşhur oldu filan deniliyor. Ben bir yerde okumadım ama bana o fikir geliyor her zaman. Bence o kadın müzayedelere gidip aldığı için de bir anda patlamış da olabilir diye düşünüyorum. Olabilir. Ama işte vakti zamanında almak, herkesten önce almak çok iyi bir şey. Keşfetmek. Mesela ben Nevzat Tanyeli'yi keşfettiğimi düşünüyorum. Yani ve Nevzat Tanyeli zaten çok büyük usta sanatçı da benim yani ona katacağım herhangi bir şey olmaz ama daha kimse bu kadar usta bir ressam, yani düşünün, Nil Yalter, Neşe Erdok, bunların hepsi sınıf arkadaşları. Paris'te Komet, Cihat Arallar, Zehra Arallar beraber yaşıyorlar, şey yapıyorlar. Bunların hepsini herkes biliyor. Nevzat Tanyeli'ni o yıllarda pek kimse bilmiyordu. Ve ben ondan eserler almaya başladım. Çok yakın dost oldum. Haftada bir rakı içiyorduk o yıllarda. Sonra şimdi görüyorum, yani resimlerinin satıldığını görüyorum. İnsanların hakkında konuştuğunu duyuyorum. Umarım daha iyi olur. Yani çünkü biz eğer o konuda bir şey emek vermezsek sanatçının kendisi de vermeyebiliyor bazen. O zaman o sanatçının unutulmasına neden olabiliriz. Yani daha iyi hatırlanmasına, şey yapılmasına. Yani bu tür küçük keşifler herkes kendi çapında yapabilir diye düşünüyorum. Ben sizinle aynı fikirdeyim. Nevzat Tanyeli'yi bugüne taşıyan koleksiyonerlerden biri sizsiniz. Ben en başından beri takip ediyorum sizin Nevzat Tanyeli ile olan ilişkinizi. Hatta 2013 yıllarında falan siz Nevzat Tanyeli satın alıyordunuz. Evet. Çok iyi hatırlıyorum. İlk çıkarttığı kitabı zaten Evet. neredeyse bir ekip olarak beraber çıkarttık sayılır. Yani Nevzat Hanım tabii onu kendisi şey yaptı, finansmanını filan sağladı ama Mehmet Ergüven, ben, Nevzat Hanım çok üzerinde konuştuk ve o ilk kitap çıktıktan sonra da patır patır birkaç tane daha kitap çıktı. Desenleri vesaire çıktı. Yani ve ilginç bir şekilde insanlar, böyle isim vermeyi çok sevmediğim için şey yapmıyorum ama müzayedeye girip diyelim Nevzat Hanım'ın dönemdaşları, şeyleri, diğer sanatçılardan büyük paralara resim alırken bir tarafta bir şeyi ıskalıyorlar aslında. Evet. Yani öbür tarafta gerçekten eşdeğer döneminin en iyilerinden birisi halen alınabilir fiyatta duruyor. Yani fakat onu o insanlar görmezden geliyorlar. Şeye gidiyorlar, daha çok kim popülerse onu almayı tercih ediyorlar. Benim koleksiyonumda 2 sanatçının neredeyse retrospektifine yakın eserleri var. Biri Ali Elmacı. Eskiden beri takip ediyorum, artık ben de alamıyorum. Evet. Öbürü de Nevzat Tanyeli. Nevzat Tanyeli'nin sadece akademiyle 2000'li yıllar arasında böyle toplumcu gerçekçilik dediğimiz daha sosyalist, Neşet Günal ekolünü takip eden resimleri vardır. Onlardan yok bende bir tek. Yani esasen retrospektifin tamamlanması için olması lazım. Ama ben daha ziyade 2000'li yıllardan sonra Paris'te yaptığı resimleri tercih ettim. Çünkü Nevzat Hanım herhalde 2000'li yıllardan sonra akademinin şeyinden de böyle kurtulup kafasında yapmak istediği resimleri
2000'li yıllara sanki saklamış gibi. Mehmet Ergüven'le hep bu konuyu konuşuyoruz. Sanki onu beklemiş yani o dönemi. Çünkü baktığınız zaman eski kağıt işlerinde renk vesaire çok fazla. Ama o akademiden sonraki akademi döneminde içeride bir tane akademi dönemi var. Bu arada bende akademi dönemi resimleri var. Bazı sanatçıların, Alaaddin Aksoy'un, Neşe Hanım'ın, Nevriz Hanım'ın, onları da çok seviyorum. Onlara ayrı bir önem veriyorum. O renkleri görüyorsunuz ama akademi sonrasında o tuval işlerinde o renkler yok. Fakat sonradan bir anda tuval işlerinde de aşırı ama dengeli renkli resimler görüyorsunuz. Siz o renkli resimlere baktığınızda mesela içeride monokромlar var, onlara hüzün verir biraz. Ama renkli resimlere baktığınızda çok güzel önünüze koyuyorsunuz. Renk uyumu, palet, kompozisyon neyse her şey mükemmel. Siz hiçbir şey aramıyorsunuz altında. Sonra Nevriz Hanım'la konuşunca veyahut da Mehmet Ergüven yazınca veya bir şekilde öğrenince o köşedeki sarı tişörtlü kişinin Taksim'de Gezi Parkı'nda ağaca kendini asmış, intihar etmiş bir insan olduğunu anlıyorsunuz. Siz o boyalara, renklere bakınca içiniz doluyor vesaire ama karşınızda aslında intihar etmiş bir adam var orada. Sizin 2 kızınız var, Beliz ve Beril. Evet. Onların sanata ilgisi nasıl? Sizin koleksiyonunuzu onların geliştirmesini ister misiniz? Çok isterim. Var mı ilgileri? Var. Büyük kızım Beril zaten bizim evde verdiğimiz davetlerde muhakkak önceden çalışır, resimleri anlatır. Ama küçük de ben bu işlere başladığımda o çok küçüktü. Birçok resmi, o Fikret Mualla resmi dahil. Biz onunla beraber aldık. Onun acayip bir gözü var. Şimdilerde tembellik yapıyor. Müzeye gittiğimiz zaman olay çıkartıyor. Prado Müzesi'nde falan bana böyle biraz zorluklar çıkartmıştı 4-5 sene önce. Ama şöyle mesela İstanbul Modern'e gittiği zaman çok uzaktan herhangi bir resmi gördüğü zaman kim olduğunu bilir. Hatta bir gün ablasıyla tartışıyorlar resimler kime kalacak diye. Diyor ki işte ressamı bilirsen senin olacak, bilemezsen benim olacak. Hepsini takır takır biliyor, ablası o kadar bilmiyordu. Bir de bunların hayatı hakikaten resim atölyelerinde falan geçti. Ben hep o yıllarda çok fazla ziyaret ediyordum. Şimdi o kadar... eskiden ben bir ressam atölyesine gittiğim zaman kaldırır indirirdim resimleri sonra geri yerine yerleştirirdim. Ama didik didik ederdim. Mesela yani benim çocuklar da bunları gördüler. Mesela Ahmet Orhan'ın atölyesi vesaire ama ben mesela Ahmet Orhan'ın Viyana'daki atölyesine gittim. Çekmeceleri karıştırırken eski kağıt işlerini buldum. O kağıt işlere ben o kadar büyük tezahürat yaptım ki Ahmet rampada açtığı sergide eski kağıt işlerini koydu ve onların hepsi satıldı. Çekmecelerden çekip çıkartmasam belki yeni işleriyle sergi açacaktı. Ama ben o kağıt işleri, o yağlı boya kağıt işleri, işte yağlı boyanın yağı dışarıya taşmış filan o resimleri o kadar beğendim ki aldım da yani oradan. Ve de şey oldu, geldi sergisinde de kullandı böyle. Dolayısıyla çocuklar yani söylemek istediğim bu işin aslında içindeler. Gelecekte ne yaparlar bilmiyorum ama ben elimden geldiğince mesela Kröller-Müller Müzesi'ne Dresden'de Lal Batman sergisi vardı. Onun açılışına gitmiştim. Oradan bir araba kiraladım. Tilburg'a gittim kızımın yanına, küçük kızımın. Bir gece orada kaldık sonra onu ertesi gün aldım. Bastım. Yani iki saat falan yol herhalde. Kröller-Müller'e götürdüm. Geri getirdim. Sonra ben Dresden'e geri döndüm. Uçağıma yetiştim geldim. Biz beraber böyle şeyler yapıyoruz, eğleniyoruz. Yani Mutlaka virüs bulaşıyordur. evet. Klasik müzik veyahut da operayla mesela ilgileri çok iyi. Asla yani sıkılmıyorlar ve çok küçük yaşından itibaren mesela Beliz'i Viyana Operası'na götürdüm. Biraz ağır bir şeydi. Bir ortasında bir uyukladı filan ama yani siz ne verirseniz onu alıyor çocuklar aslında. Ama nasıl devam ettirirler onu bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Evet. Türkiye'de sanat sektörünün gelişimini nasıl buluyorsunuz? Son yıllarda birçok özel müze açıldı, fuarların sayısı arttı. Sizin gördüğünüz olumlu girişimler nedir? Özellikle İstanbul Belediyesi'nin yaptığı yeni müzeleri yani belediyelerin genel olarak yaptığı şeyleri çok olumlu buluyorum. Bunları çünkü Türkiye'de aslında çok fazla koleksiyoner var.
böyle ciddi eserleri olan insanlar var. Ama hiç sergilemiyorlar. Biz onları görmüyoruz. Ama mesela İstanbul Belediyesi'nin açtığı şeyler, müzelerde bunları insanlar görebilir. Veya işte fuarlarda vesaire bu tür şeylerde görebilir. Dolayısıyla bunları çok önemli buluyorum. Mesela İstanbul Modern her ne kadar küçük diye eleştirilse de yani artık onun varlığı bile bizim için önemli. Bu tür kurumlar önemli. İnsanlar çok kolay eleştiriyorlar. Ama yapmak zor. Yani mesela bir İKSV'yi çok kolay eleştiriyorlar. İKSV benim olmazsa olmazım. İKSV olmasaydı biz bugün bu şeyleri bütün dünyanın büyük müzisyenlerine vesairesini dinleme, izleme olanağına kavuşamayacaktık. Mesela Arter'in açılması, o Dolapdere'deki bir canlılık, Piyale Paşa'daki müze şeyler, galeriler. Olumsuz bulduğum iki tane şey var. Birincisi bu son dönemde şu büyük fuarların yanına küçük fuarlar onlar da güzel gidiyordu ama hepsi birbirine girdi. Çok fazla oldu. Sanatçılar iş üretmekte zorlandılar. Galeriler iş getirmekte zorlandılar. Aynı işleri tekrar tekrar sergilediler. Onun biraz daha düzenli olması gerektiğini düşünüyorum. Bir de maalesef hiçbir galerimiz veya hiçbir koleksiyonerimiz bir tane bile bir sanatçıyı yurt dışına taşıyamıyor. Bunu çok büyük bir eksiklik olarak görüyorum. Çünkü sanatın değerinin artması için çalışan insanlar var. Mesela Oktay Duran bunlardan birisi, söyledim. Ama çok daha fazla insan olması lazım. Elini taşın altına sokmaları gerekiyor. Biz buradaki sanatçıyı yurt dışına bir şekilde taşırsak, uluslararası şeylere kavuşursa sanatçılar, o zaman değeri hem Türkiye'deki sanatın değeri artacaktır, hem o sanatçının değeri artacaktır. Yani onu büyük bir eksiklik olarak görüyorum. Birkaç isim var uluslararası camiada yer alan, Venedik Bienalinde yer alan, Nil Yanter, Gülsün Kara Mustafa, Sarkis gibi birkaç dünya çapında sanatçımız var. Onlar da aslında çok fazla Yani bu Yılmaz Özdil'in şeyi var, bir lafı var. Onu çok gülerek izliyorum. Varlığıyla onur duyduğumuz insan diyor ya. Bunlar da bizim varlığıyla onur duyduğumuz insanlar. Gülsün Kara Mustafa benim mahallede komşum, esasen tanışmayız ama ben arada sırada görüyorum şeyde. Mesela Valencia'ya gittim ben. Valencia'da resimleri sergileniyordu. Sonra oradaki müze zannediyorum ona bir retrospektif bir sergi de açtı. Şeyde Berlin'deki müze 10 senedir filan bakımda, tamirattaydı herhalde. Orada mesela girdim, bir serginin bir bölümünde gene Gülsün Kara Mustafa vardı. Bu işlerle ilk ilgilenmeye başladığım dönemde Pompidou'ya girdim, Nil Yalter'i gördüm mesela. Bunlar hakikaten kendi ama çabalarıyla. Evet. Yani şöyle söyleyeyim size, kişisel networking de çok önemli. Ben hep çocuklara bir şey yaparken networking diyorum. Onlar onu şey anlıyorlar, yani böyle faydacılık gibi, yani illaki bir çevre edinelim de bir fayda gelsin. Öyle değil yani. Benim mesela yurt dışında bugüne kadar çok konuşma yaptım, çok kurs verdim. Bunların sebebi networking. Beni kim tanır yani? Öbür türlü işte ben geldim burada konuşma yapacağım. Hayır, öyle olmuyor yani. Sizi tanıyorlar, sizi davet ediyorlar. Bu tür sanatçılarımız da bizim ya yurt dışında yaşamış oluyor ya yabancı dili iyi olmuş oluyor. Kendilerini bir çevre kuruyorlar. Gene onları oralara galeriler falan taşımadı aslında. Veyahut da koleksiyonerler taşımadı. Sanatlarının biraz da döneminin çok üstünde olması çok önemli. Söylemleri çok önemliydi. Sanatlarının söylemleri dediğiniz gibi çok az Bu sanatçımız var. söylediğimiz üç Yabancı sanatçının dili. üçü de multidisipliner sanatçılar bir Aynen. de. Kavramsal ama anlayabiliyorsunuz. Yani bazen Sarkis'te zorlanıyorum. Onu da birileri anlatınca anlıyorum. Hele en son yaptığı Venedik Bienalinde sergilenen işi Arter'de gördünüz mü bilmiyorum. Çok etkilendim. Birkaç defa gittim. Onun da arkasında, background'ında müzik de var zaten. Çok güzel bir müzik de var. Yani gerçekten bunlar çok önemli sanatçılar ama dişiyle tırnağıyla şey yapmış insanlar. Yani belki o Paris'te yaşamış Fikret Mualla, Paris'te bugün ben bilindiğini falan zannetmiyorum.
biliniyor mudur sizce? Var Fikret Mualla'nın Koleksiyoneri mi var? koleksiyoneri var Paris'te. Fransa'dan hala eser Evet. çıkıyor. Şöyle, onun biliyorsunuz bir mesen mi derler, hamisi. Madame Agnes çok destek oluyor. Birçok zaten yapınca o alıyor resimleri. Hatta bir tanesini kaçak olarak Safter Tarim diye bir doktor var. Bu doktorlar, koleksiyoner, estet doktorlar benim çok ilgimi çekiyor. Safter Tarim'i biliyor musunuz? İsmini duydum. Ya çok enteresan bir koleksiyoner, göğüs hastalıkları uzmanı, muayenehanesi yok. Ciddi sigara, alkol tüketen bir insan. Sosyalist, evi birkaç kere polis tarafından basılıyor. İşte karşıda bir göğüs hastalıkları hastanesi var herhalde. Şimdi değişmiştir oralar, başka bir isimdedir. Öğretmenler hastanesi, bir hastane. Hatta orada yatarken, başhekimken, benim gibi sanatçılarla çok içli dışlı olduğu için Devrim Erbil tüberküloz oluyor. Bedir Rahmi alıyor götürüyor, oraya yatırıyor onu. Safter Tarım bakıyor ona, yani tedavisini yapıyor. Ben Devrim Hoca'dan da bunun teyidini aldım. Safter Tarım bir gün Hıfzı Topuz, Safter Tarım ve Aykut Kazancıgil. Üçü, ki bunların üçünün bir arada Fikret Mualla ile resmi Nevhiz yapmış, bir tane var elinde. Onu da gördüm. Artık Madame Agnes illallah ediyor. Yani onu Paris dışında bir yere yolluyor. Başına da bakıcılar falan koyuyor. Aman alkol almasın, aman şunu bunu yapmasın falan, ama Fikret Mualla'nın son dönemleri zaten yani çok kötü durumda. Fakat bir tane yağlı boya tablo yapmış. Ya aralarında konuşuyorlar. Şimdi şeyin haberi olmadan resmi nasıl alacaklar, nasıl açılacaklar? Sen söyle, ben söyle derken açılıyorlar. Tamam diyor, şu kadar para verin, vereyim resmi diyor. O, ceplerindeki parayı birleştiriyorlar. Üçü Safter Tarım'a o resmi alıyorlar mesela. Ee, yani bizzatihi, konu nereden geldi buraya şimdi gene unuttum. Böyle kayınca ben unutuyorum. O resminde öyle bir hikayesi var. Safter Tarım'ın da öyle bir hikayesi var. Yani kesinlikle bilinmesi gereken bir insan. Safter Tarım koleksiyonunu duyuyorum ben dönem dönem. Ne oldu o koleksiyon? Bir kere sergilenmiş. Evet. Yapı Kredi'de. Onun kitabı var bende. Artık o sergiyi satış amaçlı mı yaptılar, nedir ben bilmiyorum. Yani benim çok da bu işlerle ilgilenmediğim döneme denk geldi. Ama ben araştırdım sonra. Birçok sanatçının kişisel sergisine, işte Maçka Sanat Galerisi'nin sergilerinde yazılarını falan da yazmış. İlginç bir kişilik. Çok ilginç bir kişilik. Yani Vefat etti ama değil mi? tabii çok seneler önce. Ve de hastanede de enteresan, yani tiyatro toplulukları kuruyor. Yabancı dil bilen bilmeyenlere, çünkü çok tüberküloz hastaları o yıllarda biliyorsunuz uzun zamanlar hastanede bakım gördükleri için kendi işlerinde bir şey kurmuş. Orada da kültürü devam ettiriyor. Ama en önemli özelliği sanatçılarla çok yakın olması ve de doktorluğunu da sanatçılar için olumlu anlamda kullanması. Günümüzde çok fazla genç koleksiyoner var. Sizin de dediğiniz gibi aslında koleksiyoner sayısı çok arttı. Herhalde Contemporary İstanbul'un başlattığı bu etki, rüzgar, daha genç galerilerin açılması genç nesli etkiledi diye düşünüyorum. Bazısı satış amaçlı alıyor, değerlenir diye alıyor. Bazısı evinin dekorasyonu için alıyor. Bazısı sadece sanat olduğu için alıyor. Sizin onlara ne tavsiyeniz olabilir genç Şimdi koleksiyonerlere? o tavsiye geçmeden önce ben size söyleyeyim. Sanatı Instagram patlattı. Öyle mi? Bana öyle geliyor. Bu da benim gene bir yerden okumayıp kendi kendime yorum yaptığım bir şey. Çünkü şunu görüyorum. Hiç sanatla ilgisi olmayacak insanlar bile o fuarlara geliyorlar, galerilere geliyorlar. En azından kendileriyle beraber resmin fotoğrafını çekiyorlar. Instagram'a koyuyorlar. Bunu kendileri için yapıyorlar. Başta öyleydi. Ama sonunda bu iş öyle bir patladı ki genç nesil sanata ilgi duymaya başladı. Sergileri takip ediyor. Ve ben mesela Ali Elmacı'nın Plevneli'de açılan sergisinde kuyruk gördüm. İçeriye ben torpille insan aldım yani. Tanıdık arkadaşları falan torpilli kuyruk vardı upuzun. Çünkü genç kuşak kendi kuşağının sanatçılarını da iyi biliyor. Diyelim yani kendilerine yaşça yakın sanatçıların. Onları takip ediyorlar.
onlarla beraber fotoğraf çektirmeyi, onların eserleriyle fotoğraf çektirmeyi istiyorlar. Ben bunun bir sanatı bir şekilde geniş bir toplum kesimine yaydığını düşünüyorum. Şeye gelecek olursak, genç koleksiyoner meselesine, yani sanata yatırım diye girmek isteyenler olabilir. Ama çok yanlış bir tercih. Yani onun için bu iş yapılmaz aslına bakarsanız. Çünkü çok ciddi paralar ödeniyor. Mesela yani ben doktorum, bir iş adamı falan değilim. Hani tamamen kendi emeğimle para kazanan bir insanım. Ben o emekten bir bütçe ayırıp resim alıyorum. Yani aslında normalde yapılacak bir şey değil bu. Veyahut da işte o resim ileride para edecek diye yapılacak bir şey değil. Başka yatırımlar, şeyler var. İşte ben anlamadığım şeyler, paradan para kazanmayı bilmediğim için hani döviz alırsınız, banka işte kur korumalı mevduat vesaire bir sürü enstrüman var. Ama yatırım için bana sorarlarsa ben yapılmamasını tavsiye ediyorum. Benim ilk tavsiyem şey oluyor. Bir kere beğendiğinizi alın ama beğendiğinizi hemen almayın. Bizim gibi biraz daha tecrübeli olan insanlara sorun, nedir yani o sanatçı ne yapıyor, ne tür işler üretiyor, ileride ne yapabilir? Ona da önem vermeleri gerekiyor. Ama önce beğenmeleri gerekiyor. Yani bana diyorlar ki ben ne alayım? Şimdi ben onun ne alacağını nereden bileceğim? Neyi sevdiğini bilmiyorum ki. Sen ne tarz seversin filan diyorum. Ondan sonra bir tavsiyede bulunabiliyorum. Jenerasyonlarına daha fazla ilgi duymaları iyi olur. Çünkü zaten eski kuşak ressamların fiyatları da yükselmiş oluyor. Onları illa alacağım diye, yani çok paraları varsa alabilirler tabii, çok güzel bir şey. Özellikle müzayedelerden filan alabilirler. Ama kendi kuşaklarına şimdiden ilgi duyup hatta yani benimki gibi bir ilişki geliştirirlerse iyi olur. Ben sanatla ilgilenen herkese, şimdi benim hastalar geliyor. Ben göz içi mercek ameliyatları yapıyorum. O mercek ameliyatlarında da o kişinin mesleğinden hobisine kadar her şey önemli. Bunları sorarken bir ilişki gelişiyor hastayla aramızda. Mesela diyor ki bana, ben sanatla ilgileniyorum. Ne yapıyorsun? Resim yapıyorum. Resim yapıyorsun ama hiçbir ressam bilmiyorsun. Hiçbir müzeye gitmiyorsun. Sanat tarihi bilmiyorsun vesaire. O yüzden ben koleksiyon yapma hevesiyle başlayanlara veyahut da işte karınca kararınca evine resim almak isteyenlere sanat tarihiyle özellikle ilgilenmelerini tavsiye ediyorum. Bunun artık online bile kursları var. Onlar alınabilir. İstanbul Modern kurslar düzenliyor. Bazı galeriler düzenliyor. Kitapları var. Yani benim evimde örneğin bir de sanat kitabı, hani koleksiyon denmez ama bol miktarda sanat kitabı var. Hepsini okumak mümkün değil tabii ama yani o kitaplardan faydalanabilirler. Sanat tarihini bilmeden veya o sanatı, onun arkasındaki hikayeyi bilmeden bu iş olmuyor diye düşünüyorum. Baha Bey, çok teşekkür ediyoruz bütün bilgiler için, evinizi açtığınız için. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Baha Bey, rica etsek bize evinizde sergilediğiniz sanat eserlerini gezdirebilir misiniz? Benim için çok özel bir resim. Komet zaten benim için çok önemli. Gerçekten iyi bir dostumdu. Mahalleden de komşumdu. Hatta pandemide sushi çok sever. Benim de böyle yemeğe yatkınlığım var. Ona sushi yapmıştım. Bir gün davet ettim. Fakat acılı yapmışım bilmediğim için. O da benim gibi Çukurovalı değil, Çorumlu olduğu için çok o acı rahatsız etmiştik. Bir kitabını da öyle imzaladı bana. Bu acı günü hiç unutmayacağım diye. Şu resim benim için çok özel. Burada Komet'in ben bir gözünü ameliyat ettim. İkinci gözünü bir türlü ameliyat etmek kısmet olmadı. Ben hep espri yapıyordum. İkinci gözünü özellikle yapmıyorum. Çünkü Komet biliyorsunuz kadınları çok seviyor. Erkekleri o kadar sevmiyor. Bana ilgisi devam etsin diye ikinci gözünü hep ameliyat etmeden tuttum diyorum. Aslında doğru değil. Çünkü onun tedavileri vesairesi, Paris'e gitmeler gelmeler, ikinci gözünü yapamadık. Hep yakınıyordu. Fakat o ameliyat ettiğim gözünü böyle hicvetmiş. Arkasında da kıymetli doktorum Baha Toygar'a küçük bir hiciv yazıyor zannediyorum. Öyle bir şey yazması lazım. Bu benim için çok özel bir şey. Burada bir tane Kader Genç'in eski sergisinden resmi var. Genç kuşaktan çok beğendiğim bir sanatçı. Yine genç kuşaktan özellikle beğendiğim sanatçılardan bir tanesi Tayfun Günnar. Tayfun Günnar'ın da bayağı bir koleksiyonda resmi olmuş oldu. Bunlar da herhalde son açtığı sergidendi.
Yine yani Ümmühan Hanım'la konuştuğumuz gibi aynı şey şu resimde de oldu. Dedim ki ben şunu almıştım. Sonra yakınlarıma, arkadaşlarıma başka resimlerini aldık Tayfun'un. Bu seriyi çok seviyorum. Daha önce siyah beyazdı, o da güzeldi. Daha monokromdu yani. Fakat Dario'ya sordum, dedim ki satılmayan resim var mı dedim. Enteresan bir şekilde bu resim satılmıyor. Bu resim nasıl satılmaz dedim. Ve hemen ben aldım onu. Güzel oldu. Dolayısıyla Tayfun Günler'in de bayağı bir şeyi var, resmi var. Burada yine Kader Genç'in bir diptik eserin teklisi duruyor. Yerimiz olmadığı için her şeyi kolay asamıyoruz. Bu herhalde bütün küratörler, evde sergi yapanların değiştirmediği tek resim budur. Diğer her şey değişir. Bu değişmez. Erdoğan Zümrütoğlu'nun çok iyi bir resmi. Zaten çok iyi bir ressam, çok iyi bir entelektüel, çok iyi bir arkadaş. Bu resimde de resmin ismi Kral Übü. Esasen o da yani Ali Elmacı gibi bir iktidarı yapıyor burada. O iktidar işte görüyorsunuz, kara gölgesi arkaya düşmüş, prosunu içiyor. Yani en büyük benim diyor. Hatta Erdoğan'ın resimlerini almış süpürmüş. Sen kimsin diyor. Yani burada bir iktidarı görüyoruz. İçeride benim bir okuma odam var. Bu odada Banu burayı kurgularken burayı yani Old Masters gibi eski ustaları tercih etti. Burada bir işte Mehmet Güler Yüz var. Mehmet Güler Yüz de benim koleksiyondaki eksiklerden birisiydi. Çok da dert ediyordum bunu. Pandemi döneminde bir arkadaşım satıyordu. Ondan aldım. Mustafa Horasan'ın bana kızını muayeneye getirirken hediye ettiği çok özel, güzel bir resim. Burhan Uygur var benim resimlerin içinde birkaç tane ama Burhan Uygur'un gerçekten iyi resimleri. Gürdal Duyar'ın Sait Faik büstü. Bu orijinal toprak haliyle. Bunları aslında bronza veya başka materyale döktürmek lazım. Bunlar da işte yine Nevhiz'in hemen hemen aynı paletten çıkmış resimleri. Burada kimsesiz yalnız insanlar, dramatik şeyler yani bunlar resimler. Tipik Nevhiz'dir bu resimlere bakan onu görür. Ama akademinin o kuşağı birbirlerine çok benzer resimler de yapıyorlar. Bu da Nevhiz'in akademide yaptığı bir resim. Akademideki modeli yapmış. Akademideki diğer bir model de burada Alaaddin Aksoy'un resminde var. Bu resmi de bir yurt dışına taşınan bir aile ellerindeki bütün resimleri satıyordu. Ben oradan bir arkadaşımın uyarısıyla haberim oldu. Bu Alaaddin Aksoy'un resmini aldım. Ama almadan önce fotoğrafını çekip kendisine yolladım. Altında bir çerçeveci var onun atölyesinin altında. Onlara yolladım. Onlar gösterdi. Tamam benim resmim denince aldım. Dayanamadım. Hemen gittim kendisine gösterdim. Ve o dönemde akademide yani burnu büyük filan demesinler diye imza atmıyorlar herhalde. İmzasızdı. Arkasını imzaladı, üstündeki örtüyü imzaladı. İmzalarken fotoğraflarını çektim. Yani aslında böyle bir şey yaparak sanat tarihinde bu resmin kaybolmasını da önlemiş olduk diyelim. Yani kendisine imzalattırarak. Burada işte şeylerde konu ettiğimiz Fikret Mualla resmi. Bunlardan çok sayıda yapmış. Benim özellikle çok beğendiğim ressam Yüksel Arslan. Yüksel Arslan'ın iki tane Arthur serisinden resmi, iki tane de deseni var. Birisi Pre-Arthur Fallizm serisinin birincisi. Onu Sevgi Hanım'dan, Sevgi Divitçioğlu'ndan almıştım. Buradaki resimde de Marquis de Sade'la kendisini yapmış Otto Arthur serisi. Muzaffer Akyol var burada. İşte evde heykel sergilemek zor oluyor. Bunlar Olcay Kuş'un bir sergisinden aldığım heykeller. Bir Ali Elmacı resmi var. Bu da benim Ali'den ilk aldığım resimler arasında. Böyle bir dörtlü paket şeklinde. Ben eskiden öyle alıyordum. Yani gittiğim zaman sanatçının şu dönemi, bu dönemi beğendiğim resimleri ikisini, üçünü beraber koyarak alıyordum. Yukarıda Stephen Chambers'ın bendeki tek yağlı boya eseri Bowery Boys. Bu New York'ta yaptığı resimlerden. Stephen Chambers
her sene bir yere gidiyor, bir residence buluyor. Sanatını oralarda. Şimdi mesela 3 senedir Berlin'de. Bende printleri var. Dünyanın en büyük printi iddiasıyla yola çıkarak 78 parçadan oluşturduğu The Big Country diye bir şey var. Büyük bir resim var. Yani parçaları, puzzle'ları birleştirdiğiniz zaman 15 metreye 4,5'a 15 metre bir resim oluyor. Pera Müzesi'nde ve Royal Akademi'de sergilenmişti. Ben onu aldım. 6 edisyonlu bir şey. Şimdi hatta şöyle burası benim resim depolarından birisi evdeki. Burada kağıt işler var. Örneğin şurada bir yerde olması lazım. Stephen Chambers'ın The Big Country'nin biz ancak 15 tanesini plexiyle çerçevelettirdik, sergiledik. Gerisi bunun içerisinde. Yer yok. Yani sergilenecek yer olması lazım. Bir ara şey konuşmuştuk. Galata Port'ta o yolcu kabul salonunda sergileme düşüncesi olmuştu Galata Port'un şeyleri tarafından. Sonradan şey yapamadık. Burada küçük resimleri burada muhafaza ediyoruz. Bazı değiştirdiğimiz büyük resimler de böyle ama dediğim gibi Maslak'ta büyük bir depo var. Orada şey yapıyoruz, saklıyoruz. Konuşurken anlattığım arızalı resimlerden birisi daha. Yüksek fırın işçisi resmi. Bu Neşe Erdok'un. Çok değer verdiğim bir resim bu. 1977. Eski olması da hoşuma gidiyor. Yani bu tür resimleri herhalde gerçekten çok alacak olanın olduğunu zannetmiyorum. İnsanlar tipik resmi seviyor. Bu resmin de enteresan bir hikayesi var. Bir gün Neşe Hanım'la yemek yiyoruz Asmalı Cavit'te. Neşe Hanım dedim, bendeki resimdeki adamın bir gözü kör dedim. Hayır, kör yapmadım ben onu dedi. Vallahi kör dedim, yani ben göz doktoruyum dedim. Sonra geldim, evet yani siz de çekip bakabilirsiniz. Şuradaki göz bunun gibi değil, görüyorsunuz, farklı. Ama Neşe Hanım'a kabullendiremedim, o kör yapmadım diyor. Ben de kör diyorum, anlaşamadık bu konuda aramızda. Bu işte son zamanlarda fazla bir şey alamıyorum ama son dönemde de biraz heykel ilgimi çekmeye başladı. Hakan Çınar'ın bir heykeli. Bunu çok beğeniyorum. Daha iyi bir şekilde sergilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hakan Çınar'ın bu seneki Contemporary İstanbul'da yaptığı o oturan yatan adam şeyi çok ilgi gördü. Zannediyorum da başkanımız Ekrem İmamoğlu almış. Öyle haber aldım. Bunlar çok sevindirici şeyler. Yani kendi şehrinizin belediye başkanının bir sergiye gittiğinizde orada olması, sizde aynı düşünceler, aynı şeyi, hassasiyeti göstermesi benim çok hoşuma gidiyor. Burada bir misafir odası var. Yani burası bir ev gördüğünüz gibi. Böyle resim sergilenecek bir yer değil. Ama burada da 3 tane resim var. Serdar Şencan'ın, ben resmin adını unuttum ama burada Kan Bankası yazdığı için ben Kan Bankası diyorum. Direkt antikapitalist bir resim gördüğünüz gibi. Kapitalizmin bütün enstrümanlarını çok iyi sergilemiş. Serdar Şencan karikatürden yararlanarak, yani sözsüz karikatürden yararlanarak resim yapan, daha doğrusu o tür karikatürleri seven bir insan. Benim koleksiyonumda yaklaşık 3-4 tane resmi var zannederim. Bir tane de bir koleksiyoner ailesini yaptığı bir resim var. O da ilginç bir resim. Daha fazla öneminin farkına varılması gereken bir ressam. Ali Elmacı'nın New York'ta da sergilenmiş bir resmi. Bu da eski dönem. Zannediyorum 2012 falan olabilir. O dönem aldığım, zaten benim de ilk aldığım resimler arasında. Gene görüyorsunuz iktidar, onunla ilintili insanlar. Bu resimde de net olarak görülüyor. Arkada da bir Erkut Terliksiz resmi var. Erkut Terliksiz son dönemin yine genç, iyi sanatçılarından birisi. Çok da güzel ilerliyor. Sergileri olacak yakın zamanda zannediyorum. Ben de inat ettim. Bir dönem onun da atölyesine gidip 3-4 tane, yok 2 veya 3 tane resim aldım galiba o zaman. O da bunlardan birisi.